16. yüzyılın Avrupa'sında Türk korkusu o kadar fazlaydı ki her şeyde Türkleri görürler, hayali ve gerçek her mucizevi işaretten Türkleri çıkarırlardı. Türklerin bu yıllarda Avrupa'da durdurulamayacak şekilde ilerlemesini Batılılar kıyamet alameti olarak yorumlamıştı. Almanların Türk korkusu üzerine birçok eser veren Leyla Coşan ve Stephen Telling'in Esaretten Vaftize isimli kitabında Avrupalıların yaşadığı bu Türk korkusu teferruatlı olarak anlatılır. Özellikle Viyana kuşatmasına kadar Türklerin insan olmadığı ve bu sebeple asla yenilemeyeceği Avrupa'da hakim olan görüşlerdendir. Hatta bu yenilmezlik görüşü Türk tarafında da hakimdir. Öyle ki 2. Viyana kuşatmasından sonra Merzifonlu Kara Mustafa Paşa aslında bir suç olmamasına rağmen sırf Viyana'yı alamadığı için 25 Aralık 1683 günü İstanbul'dan gönderilen görevliler tarafından boğdurulmuştur. Çünkü bu yıllarda Türklerin savaş alanında başarısız olabilmesi en son akla gelen durumdur. Ve bunun gerçekleşmesi ya kasti olarak mümkündür veya kabul edilemez bir beceriksizliğin sonucudur. Kara Mustafa Paşa'nın acıklı hikayesini ve cesedinin akıbetinin detaylarını başka videomuzda anlatacağımızdan şimdilik detayına girmiyoruz. Bu olaydan haberdar olmak isteyenler videoyu durdurup kanala şu anda abone olabilirler. Ancak bu videomuz için şu kadarını söyleyelim ki Viyana'yı alamamasından ötürü sadrazam siyaseten katledilmiş yani boğdurulmuştur. Yaygın kanaate göre cenaze namazı kılındıktan sonra başı kesilip kafa derisi yüzülüp içi doldurularak İstanbul'a gönderilmiştir. Bu baş kesilme meselesi aslında tartışmalıdır. Ancak dediğimiz gibi bu şimdilik videomuzun konusu değildir. Merzifonlu'nun cesedine gelirsek eğer o da Belgrad'daki sarayının karşısındaki caminin avlusuna defnedilmiştir. Ancak Belgrad 1688'de Avusturya tarafından işgal edilince cami kiliseye döndürülmüş, paşanın mezarı iki Cizvit keşişi tarafından açılarak kafatası alınıp Kardinal Leopold Graf Koloniç'e götürülmüştür. Koloniç daha sonra gümüş işçiliği ile ünlü Augsburg'da gümüş bir kutu yaptırarak kafatasını içine koydurup kralına hediye etmiştir. Uzun süre Viyana Belediyesi'ne saklanan bu kafatası daha sonra Viyana Şehir Müzesi'ne nakledilmiş, yıllarca müzede ve çeşitli yerlerde sergilenmiştir. Bu kafatası sergisinin nihayet ahlak kurallarına uygun olmadığı Avrupalılar tarafından anlaşılınca son yıllarda sergi kaldırılmıştır. Ek olarak şunu da söyleyebiliriz ki Avusturyalılar Merzifonlu'nun yalnız kafatasını alıp götürmemiş, kaburga kemiklerini de mezarından almışlardır. Bu kaburga kemikleri ise Kramsmaster Benedikten Manastırı'nın mahzenlerinde saklanmaktadır. Tabi bu kemik kafatası saklama fetişi yalnızca Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya özel bir uygulama değildi. Avusturyalı askerler sadece Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın değil birçok Türk'ün de mezarını açarak kafatası ve kemikleri ganimet olarak almışlardı. Tüccarlar Viyana önlerinde şehit edilen Türklerin kafalarını varillerle taşıyarak satarlardı. Haçlı Zaferi'nin anısına çok sayıda kurum bu kafaları satın almıştır. 1684'te Leipzig'te kurutulmuş Türk kafaları şehit askerlerinin rütbesine göre fiyatlandırılarak satılmıştır. İstanbul'un 1453'te Türkler tarafından fethi ve daha sonra Kanuni devrinde Almanya içlerine kadar ilerlenmesi Avrupa'da bahsettiğimiz gibi büyük bir korkuya sebep olmuştu. Bu korkudan ötürüdür ki Türklerin insanüstü tılsımlı bir yapıları olduğu düşünülüyordu. Bu sebeple Avrupalılar ilerlemesi bir türlü durdurulamayan Türklerden çok korktukları için yanlarında Türklerin kemik parçalarını, derilerini ve kafataslarını alarak bir nevi düşmanın silahı ile silahlanarak kendilerini bu tılsımla koruyabileceklerini düşünüyorlardı. Başka bir deyişle Türklerin vücut parçaları onlar için muska gibi bir şeydi. Bu inanış Avrupa'da büyüyerek devam etti. Türk mezarları sürekli açılarak yağmalandı. Saraylarda Türk kemiklerinin bulunduğu Türken Puppets adı verilen koleksiyonlar oluşturuldu. Ayrıca Avrupalılar kaleleri Türklere karşı dayansın, kuvvetli olsun diye kale temellerine özellikle Türk kafataslarını da gömerlerdi. Tarihçi Karl Tepley, Karlstadt Kalesi'nin inşası sırasında kalenin temeline tam 900 Türk'ün kafatasının atıldığını söyler. Böylece bu kalenin asla aşılamayacağı düşünülmüştür. Bu bağlamda Leyla Coşan, Esaretten Vaftize isimli eserinde Türk korkusuyla ilgili oldukça ilginç bilgiler aktarır. Mesela 18. yüzyıla ait Alman Zettler Ansiklopedisindeki Türken Kappa yani Türk kafaları maddesine göre Leipzig'te 1684 yılında Alman tüccarlar oldukça yüksek fiyatlarda kurutulmuş Türk kafaları satarlardı. Bunlar 1683 yılındaki Viyana Savaşı'nda öldürülen Türklere veya Türklerin geri çekilmiş olduğu yerlerdeki mezarlardaki ölülere aitti.
tüccarlar kafaları variller içerisinde getirir, Avrupa'nın yüksek sınıf üyelerine dolgun fiyatlarla satarlardı. Sadece zenginler değil, Avrupa'daki pek çok kurum da, özellikle kiliseler, bu kafa taslarını satın alırlardı. Kafanın değeri öldürülen askerin rütbesine ve konumuna göre değişirdi. En pahalı kafaların Türk paşalarının kafaları olduğu bilinir. Askerlerin kafa tasları ise tanesi 4, 6, 8 veya daha fazla gümüş para karşılığında satılırdı. Kafa taslarının satılması o dönemler için bir yandan oldukça karlı bir iş iken diğer yandan toplum içerisinde prestij, statü kazanılmasının yoluydu ya da ilgi çekilmesini sağlayan bir uğraş olarak da kabul edilirdi. Prens William Frederick von Sachsen-Coburg-Saalfeld'in 31 Temmuz 1717'de günlüğüne düştüğü notta şöyle der: "O dönemler için oldukça olağan bir durumdu. Bugün bir kasap bir Türk'ün kafasını kesmiş ve çok sayıda insan tarafından takip edildiğinden kafayı kaza oturtarak at üstünde getirmişti." Meister Dietz ise 1686'da Budin'in işgalinin ertesine meydana gelen vahşeti çok daha net bir biçimde ortaya koyar. Katledilenlerin genelde derisi yüzülür, yağları yakılır, cinsel organları kesilir ve büyük çuvallara konularak kurutulur ve saklanırdı. Sonrasında çok değerli mumyalar yapılırdı. Cesetler kesilir ve iç organlarda yutulmuş para var mı diye aranırdı. Ayrıca Heller'ın da makalesinde vurguladığı gibi insan yağı ve açık havada kurutulmuş insan eti o zamanlar mucizevi ilaçlar olarak kabul edildiğinden Türk cesetleri bu bakımdan da önemli metalar haline gelmişlerdi. Bunlar Alman eczaneleri tarafından uzun asırlar resmi olarak satışa sunulmuştur. Ancak daha sonra bu işlerin ayrıca hastalık yaydığı anlaşılınca bu uygulamalardan tedricen vazgeçilmiştir. Çünkü ölülerin yaydığı koku belli bir süre sonra tahammül edilemez duruma gelir ve salgın hastalıklar tehlikesi artardı. İnsanlardan geriye kalanlar toplu mezarlara veya çukurlara gömülse de gene de bu uygulamanın onlara kalıcı hastalıklar getirdiği anlaşılmıştı. Bu şekilde kendilerine zararı olduğu anlaşılmasa belki de bu kafatası kemik toplama işleri birkaç asır daha sürerdi. Çünkü kendisi de Avrupalı olan Pohlig'e göre o yıllarda Türkler Avrupa toplumu için ya ölü olduklarında ya da yabancı olduklarında iyi Türk olarak kabul edilirlerdi. Bunun için Avrupa toplumu para vermeye ve Türk'ü müzeye koymaya razıydı. Hem de Zetler'de belirtildiği üzere Avrupa'nın en saygın sanat müzelerine ve kütüphanelerine koyulmaya değerdi. Görülüyor ki Avrupa kültüründe Türklerin egzotikleştirilmesi ve müze objesine dönüştürülmesi Türk korkusu kadar önemli bir fenomendir. Zetler Ansiklopedisinde yer alan bu kısacık ama oldukça bilgilendirici madde sayesinde 1745 yılında konuya ilişkin yazılanların aydınlanma sürecine girerken dahi güncelliğini koruduğu anlaşılır. Buradan ortaya çıkan sonuç sadece 1683 Kallenberg Zaferi anısının ölümsüzleştirilmek istenmediğidir. Bu aynı zamanda Viyana önlerinde öldürülen Türk askerleri ve dolayısıyla Türk korkusu ve bu korkunun aşılmasının sembolik olarak ölümsüzleştirilmek istenmesiyle ilgilidir. Hatta bu istekle gerçek Türk kafası bulamayanlar yapay Türk kafaları üretmişlerdir. Bunların kullanılma sebebi de egzotik atraksiyon, süs eşyası ya da Türk korkusu veya zaferini hatırlatmaya yöneliktir. Özellikle metalden hazırlanmış olanlar bozulmadan günümüze kadar gelebilmişlerdir. Tabi Türkler de bu saçma uygulama karşısında boş durmamıştır. Bu işin bir asırdan fazla sürmesi karşısında Türkler de o iş öyle olmaz böyle olur deyip Avrupalıların kendi uygulamalarını onlara tattırmıştır. Bugün Sırbistan sınırları içinde bulunan Niş'te 1809'daki Çeger Muharebesi sonrasında Sadrazam Hurşit Paşa düşman ordusunun bozguna uğratmasının akabinde ölen isyancıların kellelerinden aynı şekilde bir kule yaptırılmasına karar vermiştir. Kulenin inşa edildiği ilk halinde Paşa 900 Türk kellesiyle yapılan kulenin rekorunun kırılmasını emretmiştir. Kısasa kısas anlayışıyla gerçekleşen bu hadise ile ilk seferde 952 kelle ile bu kule inşa edilmiştir. 3 metre uzunluğunda kellelerden dikilen bu kule ile bu konuda da Osmanlılar rekoru ellerine almışlardır. Daha sonra Türkler 1878'de Niş'ten çekilince kule Sırpların kontrolüne geçmiştir. 1892'de etrafına bir şapel inşa edilmiştir. 1948'de ise Sırbistan tarafından Ulusal Kültürel Miras Listesi altında korunmaya alınmıştır. Kule günümüzde ibret vesikası olarak halen ziyaretçilere açıktır ve Niş bölgesine gelen turistlerin uğrak noktalarından biridir. Kuleyi ihtiva eden şapel hala her yıl 30 bin 50 bin arasında ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır. Türklerin kısas usulünü gösteren bu abide American Mental Flows web sitesine göre düşmanlarının kafataslarından inşa edilen dünyanın en büyük osteolojik yani kemik bilim mucizeleri listesinin başında yer almaktadır.
Hangi millet olursa olsun bu gibi insanlık dışı olayları tabii ki tasvip etmiyoruz. Ancak insanoğlunun tarihte yaptıklarından ders çıkarmak için bu gibi hadiselerin de görmezden gelinmeyerek unutulmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda tarihi videolarımız devam edecek. Haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Video hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.